Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Bugün ikinci test aracımızla birlikteyiz. Eren Bey ile birlikteyiz. Tekrardan merhabalar. Tekrardan merhabalar diyelim. Takıldığımız noktalarda yardımlarınızı isteyeceğiz. Çok teknolojik, donanımlı, say bitmeyecek özellikleri olan D-Su bir araçla birlikteyiz arkadaşlar. Çok detaylı bir test videosu olacağına kesinlikle eminim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Her zaman olduğu gibi anahtarla başlıyoruz. Şık, güzel bir tasarımı var ve tabii ki özellikleri var. Ne gibi? Araca yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarını ve aynalarını açıyor. Araçtan uzaklaştığımızda ise kapıları otomatik olarak kilitledi. Bu güzel bir özellik. Özellikle anahtar cebinizdeyken aracı kilitlemeyi unuttun mu veya da işte elleriniz dolu geldiniz araca, kapılarınız otomatik olarak açılacak. Güzel bir özellik. Bence her araçta artık olması gerekiyor. Hele ki bu segmentte mutlaka olmalı. Camları açıyor mu? Deneyelim mi? Tamam. Peki camlarımızı açıyor mu? Bir onu deneyelim. Uzun bastım. Güzel. Durdurdum. Durdurdu. Bir daha basayım. Açmaya devam etti. Arka camlar sanırım bu kadar açılıyor. Bastım, kapattım. Bekliyorum. Camlarımız kapandı. Bu da yine güzel bir özellik. Özellikle yaz aylarında. Ön tasarımla başlayalım. Heybetli, güzel hatlarımız var arkadaşlar. Nissan amblemimiz hemen altına gizlenmiş. 360 derece kamera sistemini destekleyen kameramız ve sunumda ön panjurumuz, havalandırma girişlerimiz, gündüz ve gece aydınlatmalarımız, uzun far aydınlatmalarımız da yine buradan geliyor ve bir de sis farımız bulunuyor araçta. Ön tarafta da nikelaj bir parça kullanılmış. Bu da aracın şıklığına şıklık katmış. Yan tarafta bir hava girişimiz var ve bu aktif. Arka tarafta disklerin soğutulması için kullanılıyor. Ön cama geldiğimizde ön camda rezistansımız var. Kış aylarında ön camınız hızlı bir şekilde buzunu çözecek ve buğulanmayı önleyecektir. Sevdiğim güzel bir özellik, kameramız var ve kameranın da ekstra bir rezistansı var arkadaşlar. Bu sayede normal sürüşlerde ön cam rezistansı açık olmasa dahi kamerada herhangi bir buğulanma olmayacak. Bu da güvenlik anlamında güzel bir donanım. 19 inç çapında 235, 55, 19 Hankook Ventus EVA 3 SUV lastiğimiz bulunuyor arkadaşlar. Lastiğin hemen üzerinde yine dodiklerimiz plastik tasarlanmış. Kapı altlarında güzel plastik parçalarımız var. Nikelaj detaylar tabii ki aracın şıklığına şıklık katıyor. Aynalara geldiğimizde büyük aynalarımız var. Görüşü gayet yeterli. Üzerinde sinyalimiz ve alt tarafında yine 360 derece kamera sisteminin kameraları bulunuyor. Ön cam çıtası piyano siyah renginde. Hemen üst tarafa geldiğimizde tavan rayımız bulunuyor. Camların üzerinde de nikelaj bir parçamız var ve arkaya kadar bu devam ediyor. Üst tarafa baktığımızda balık sırtı bir antenimiz, spoilerimiz, 3. stop lambamız, far grubumuz ve yine burada alt tarafta 360 derece kamera sisteminin kamerası bulunuyor. Tamponun üzerinde yine nikelaj bir parçamız bulunuyor. Park sensörleri güzel gizlenmiş. Arkada tabii ki bağımsız süspansiyonumuz bulunuyor. Son olarak arka tarafta 2 tane de reflektörümüz bulunuyor. Bagaj kapağını buradan manuel ya da ayağımızla açabiliriz. Anahtarı alayım, bir öyle deneyeyim. Bu şekilde ayağımızla da açabiliyoruz. Bagaj hacmimiz 585 litre. Malzeme kalitesi olarak baktığımda malzeme kalitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Bagaj perdesini şuradan çekip buraya koyabiliriz. Bu tabii ki çıkabiliyor da. Onu da çıkartacağım, göstereceğim. Burada 2 katlı olarak bagajı
düzenleyebiliyoruz. Onu da şöyle göstereyim size. Bagajımızı biraz daha büyütebiliyoruz. İçinde lastik tamir kitimiz, Bose müzik sisteminin subwoofer'ı bulunuyor. Bakın burada yalıtım malzemeleri kullanılmış. Bunlar tabii ki güzel detaylar. 1, 2, 3, 4 tane de kanca karşılığımız bulunuyor. Burada aynı zamanda bir adet 12 volt çıkışımız var. Ve burada bir gizli bölmemiz bulunuyor. Şimdi perdeyi çıkaralım. Şöyle çıkarttık. Bunu koymak için burada bir yer yok. Ön tarafa koyabilirsiniz. Koltukları katlayalım. Bakalım nasıl olacak. Arka koltuklarımızı bu şekilde yatırıyoruz. Ve burada düz bir zemin elde etmiş oluyoruz. Toplamda bagaj kapasitemiz 1574 litreye çıkmış oluyor. Ve burada kullanışlı bir bagaj hacmi sizleri bekliyor. 2 tane de aydınlatmamız var. Onları da hemen ara çekim olarak girelim. Bir diğer detayda emniyet kemerini şuraya sıkıştırıp koltuk katlama esnasında kemerin sıkışmasını önleyebilirsiniz. Bagajımızı buradan kapatabilir ve aynı zamanda aracı kilitleyebiliriz. Tabii ki sıkışma testi yapacağız. Güzel. Gayet iyi bir şekilde sıkışmayı önledi. Arka kapılarımız tam olarak 85 derece açılıyor ve rahat bir şekilde içeriye eşyanızı koyabiliyorsunuz ya da çocuğunuzu, pusetinizi buraya koyabiliyorsunuz. Ben hemen yan taraftan içeriye geçiyorum ve size anlatmaya devam ediyorum. Evet, şimdi diz mesafesi yeterli, baş mesafesi yeterli. 2 tane okuma lambam var. Yine çocuklu aileler için özellikle güzel bir donanım. Burada bir güneşliğimiz var. Arka tarafta ceplikler, USB-C bağlantılarımız var. 3. bölge klimamız ve arka koltuk ısıtmamız bulunuyor. Arkadaki yolcular için havalandırma çıkışı ve şiddet ayarı da bulunuyor tabii ki. Koltukları bu şekilde dikliğini ayarlayabiliriz. Şu an en geride, az önce değilmiş. Evet, en geride biraz daha rahat. Burada bir kolçak yok gibi gözüküyor ama var şu şekilde. 2 tane termos, bir de buraya telefon koyabilirsiniz. Aynı zamanda bagajınızdan uzun bir eşyanızı, kayak olabilir ya da snowboard, buraya koyabilirsiniz. Isofix bağlantıları burada bu şekilde açık bırakılmış. Koltuklar ileriye, bayağı ileri gidiyor. Geriye hareket ediyor. Şuradan göstereyim. Benim dizlerim değdi. Evet. Bayağı ileriye gidiyor. Bu arka taraftaki bagaj hacmini ayarlamak için güzel bir özellik. Toplamda 4 tane el tutamamız var ve yukarıda bir açılabilir panoramik cam tavanımız bulunuyor. Gelelim malzeme kalitesine. Sert plastik, deri kullanılmış, gayet güzel. Kapı kolu tasarımı gayet şık. Yine buradaki fırçalanmış alüminyum izlenimi gayet güzel. Kapı kollarımız deri ve dikişlerimiz de gayet güzel. Burada 1,5 litre sularımızı koyacağımız yer var. Camlarımızı açalım. Tek tuşla açıldı ve buraya kadar açıldı. Bakalım daha fazla açılıyor mu? Açılmıyor. Bastık. Tek tuşla kapandı. Bu sefer yolcu koltuğundan başlayacağım. Neden? Çünkü sebeplerim var. 1. 2 kişi için programlanabilir, elektrikli, hafızalı, ısıtmalı koltuklarımız var. Ve aynı zamanda bakın buradan kapı kilidini açıp kapatabiliyoruz. Malzeme kalitesi yumuşak plastik, deri kullanılmış. Alt tarafta tabii ki sert plastik malzemelerimiz var. Fakat gayet şık. Aynı zamanda bel desteği de bulunuyor yolcu koltuğunda. Gelelim sürücü koltuğuna. Aracımızı çalıştıralım. İçerisi biraz soğusun. Nissan'ın Qashqai modelinden de tanıdığımız güzel bir direksiyonumuz var. Önümüzde dijital ekranımız ve 12.3 inç boyutunda multimedya ekranımız bulunuyor. Fiziksel tuşlarımız var. Malzeme kalitesi olarak yumuşak deri kullanılmış burada. Gayet güzel. Yumuşak plastik. Dizimizi koyduğumuz yerler yine yumuşak malzeme. Burada kelebek şeklinde açılan, derinliği iyi
ses yapmaz malzemeyle kaplanmış bir malzemeliğimiz bulunuyor. Gelelim aynamıza. Aynamızın bir özelliği var. Kamera oluyor. Yolda da gösteririm bunu size. Güzel bir teknoloji burada kullanılmış. Ön tarafta USB-C ve A çıkışlarım bulunuyor. 12 volt çıkışım var. Kablosuz şarj özelliğim elbette var. Burada güzel bir nikelaj parça kullanılmış. İklimlendirme sisteminin manuel ayarlanması yine sevdiğimiz bir özellik. Ön cam ısıtma ve direksiyon ısıtmamız da bulunuyor. 2 tane termosu buraya koyabiliriz. Vites seçicimiz de bu şekilde tasarlanmış. Sürüş tarafında da yine 2 yolcu için hafızalı koltuk ve aynalarımız bulunuyor. Ekran parlaklığını buradan açıp kapatabiliyoruz. Bagajımızı açıp kapatabiliyoruz ve buradan direksiyon yardımını aktifleştirip kapatabiliyoruz. İ tuşuna bastığımızda da head-up display açılıp kapanıyor. Şöyle göstereyim. Kapandı ve açıldı. Direksiyon tasarımı güzel, şık. Alt tarafı düz. Sol tarafta multimedya tuşlarımız, sağ tarafta adaptif hız sabitleme tuşlarımız bulunuyor. Bir adet gözlüklüğümüz var. İçi güzel bir kumaşla kaplı. Aydınlatma ışıklarımız bu şekilde. Arka aydınlatmaları göstermemiştim, onu da açayım. Evet, onlar da bu şekilde çalışıyor. Güneşliğimiz ışığı bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Tabii ki sol tarafta da var. Açılır bir cam tavanımız var. Bastım bir defa. Perde açıldı. Sunroof da açılıyor. Bir daha bastım. Buraya kadar açıldı. Perdeyi bir daha basarak tamamen açabiliyorum. Burada yeterli bir alan mevcut. Burada yine malzemelerimizi koyacağımız bir alan var. El tutamağı gayet güzel tasarlanmış. 1,5 litrelik suları dahi buraya koyabilirsiniz. Havalandırma çıkışlarımızın her birinin şiddet ayarı yapılabiliyor. Ve Bose müzik sistemimiz bulunuyor. Sürüş modlarımızı da buradan değiştiriyoruz. Eco, Standart ve Spor modumuz bulunuyor. Nissan'ın geliştirmiş olduğu 1,5 litre hacminde 163 beygir gücüne ve 300 Nm tork değerine sahip güzel bir motorumuz var. Sıkıştırma oranını 14'e 1 ila 8'e 1 arasında değiştirerek ekonomi istediğinizde size ekonomi, performans istediğinizde size performans sağlıyor. Performanssız sürüşlerde sıkıştırma oranını 8'e 1'e kadar düşürebiliyor. Üst tarafta bir yalıtım malzememiz, alt tarafta yine yalıtım malzemelerimiz bulunuyor. Her şey olması gerektiği gibi kapatılması gereken her yer kapatılmış. Motorumuz 3 silindir ve mild hibrit desteğine de sahip. Şimdi çalıştıralım, bakalım nasıl bir ses verecek bize. Bu motoru Nissan e-Force modellerinde de kullanılıyor bu arada. E-Force modellerinde jeneratör olarak kullanılıyor. Güç elektrik motoruna iletiliyor. Farklı bir teknoloji var onda. Nissan Qashqai'de olduğu gibi burada CVT şanzımanla tekerleklere iletiliyor. Şu an klimamız da çalışıyor. Gayet güzel. Fan sesimiz de geliyor. Bakalım ses yalıtımımız nasıl? Gayet güzel. O zaman sürüşe geçelim. Şimdi sürüşümüze geçelim. En zevkli kısma tabii ki. Koltuğu geriye alıyor ve çalıştırdığımda da ileriye alıyor. Bunun adı da sürüş entry, yani kolay easy giriş. entry, yani kolay giriş sistemi. Çıkış destek sistemi. Evet. Fanımızı biraz kısalım. Vitesimizi D'ye aldık. Burada şöyle küçük bir keyifli sürüş yapabileceğimiz bir yer var. Az da böyle olsun. Çukurlardan nasıl geçiyor? Arazi kabiliyetimiz nedir? Onu da bir gösterelim. Zaten araziye çok bu insanlar çıkmaz diye düşünüyorum ama bu aracı alanlar. Ne hissediyoruz? Gayet yerden yüksekteyiz. Yerden yüksekteyiz. İzoleyiz. İzoleyiz. Herhangi bir şekilde şu anda kalırım korkusu da yok. Evet. Gayet de rahat bir şekilde dönüyor. Evet. Muhtemelen bu aracı alacaklar. Bakın şurada bir çukur var. Oradan geçelim. Evet.
mesela çok sert ama ses olarak değil mi? Evet. İzole. Gayet güzel. Gayet. Hemen bu arada 360 derece kamera sisteminden de bahsedelim. Şöyle aldık vitesimizi, düğmeye basarak aldık geriye. Evet. Geri kameramızı görüyoruz. Sağ, sol, ön her yeri görüyoruz. Bir de bir tuşa daha bastığımızda sağ tarafta hani arazideyken şu anda sağ Çok kısmı güzel. görebiliriz. Solu görebilir miyiz? Solu göremiyoruz. Kör noktamız olmadığı için hani siz direkt en azından kontrol biz edin. buradayız diye. Onun Çok dışında güzel. bir daha bastığımda sadece kamerayı yani ön kamerayı veya zaten geri vitese taktığınızda da geri vitesi göreceksiniz. Bu şekilde. Yani Gayet güzel. Sağ tarafınızda Şimdi mesela sağ göreceksiniz. tarafımız engel. Oradan neler var? Buradan görebiliyorum. Evet. Gayet güzel. Buradan senin telefonunla bir hatta ara çekimi alalım mı buna? Olur. Sen çeker misin? Tabii. Evet. Buradan muhtemelen Go bizim aksiyon kameralarından çok daha iyi bir performans sergileyecektir. Evet, ne kadar güzel tozlattığımızı da, arabayı nasıl pislettiğimizi de göstermiş olalım. Yoksa araç bu kadar pis değildi. Sağ olsunlar Nissan Yavuzlar aracı tertemiz verdi bize. Biz her aldığımız aracı biraz kirletiyoruz. Şu an ortalık toz duman. Toz duman. Hadi o zaman yola çıkalım. Vitesimizi de aldık. Şimdi buradan çıkalım yavaş yavaş. Yine arazi sürüşüyle devam edelim. Orada görüyorum. Şurada lastiğimizi çıkartalım. Sinyalimizi verdik. Yan taraf boş. Arazi kabiliyetleri güzel. Apple CarPlay ve Android Auto'ya kablosuz olarak bağlanabiliyoruz. Gayet de güzel çalışıyor. Şimdi onu da size göstereceğiz. Hemen bağlanalım. Eren Bey bir bağlantı yapsın. Ben de size sürüş pozisyonu olarak neler hissettiğimi anlatayım biraz. Yolda biraz bakın türler var. Boyayla yapılmış. Onların üzerinden geçtik. İçeriye az denecek seviyede bir ses alıyor. D-SUV bir araçta olduğunuzu kesinlikle hissediyorsunuz. Oturma pozisyonunuz bayağı yüksek. Direksiyon hissiyatı sürüş modlarına göre değişiyor. Şu anda Eco moddayız. Direksiyon biraz daha hissiz diyebileceğim tarzda ve gaz pedalı daha ekonomi odaklı. Evet, müzik hemen demişken sizden de bir şarkı o zaman isteyeyim. Evet. Gerçekten Bose müzik sistemi kendini belli etti. Dolu dolu hissettiriyor Dolu basları. gayet güzel. Ya ben bu aracı mesela alacak olsam kesinlikle Bose müzik sistemiyle alırım. Çünkü çok seviyorum. Bir araçta sevdiğim iki şey var. Birisi şu an yapmış olduğum gibi viraj dönmek. İkincisi ise müzik dinlemek. Manzaramız da güzel. Bu manzarayı da sizlere aktarmak istedik. Değerli arkadaşlar, sürüş modlarımıza göre gaz ve direksiyon tepkilerimiz değişiyor. Eco'dan standartı aldım. Evet, biraz daha standart oldu direksiyon. Hala yumuşak. Spor moda aldığımda evet, biraz daha gaz pedalı tepkili. Direksiyon biraz daha sert. Virajlarda tekrar bakarız buna. Arnavut kaldırımlı bir yerden geçeceğiz. Frenlerimize de bakalım. Fren hissiyatı güzel. Araba biraz tabii büyük olduğu için öne doğru hafif bir yığılma yapıyor. Amortisörler konfor ile spor mod arasında ayarlanmış diyebilirim. Sanki bu biraz daha konfora daha yakın. Evet. Konfora biraz daha yakın. Yoldaki o bozuklukları hissetmiyorsunuz. Araba böyle ne derler ona? Yunuslama hareketi yaparak yoldaki bozukluklardan geçiyor. Ses yalıtımı ve trim sesi olarak da Şu anda gayet sessiz. evet, herhangi bir Birazcık yol ses sesimiz var. duymadım. Biraz yol sesi var ve gitti. O da normal zaten, orayı test etmek için kullanıyoruz o rotayı. Gayet güzel. Ben direksiyon similinden hemen biraz bahsedeceğim. Sol tarafta multimedya tuşları ve ön taraftaki gösterge ekranı ayarladığım tuşlar var. Sağ tarafta Siri ve araca işte sesli komutlar verebiliyoruz. Ve tabii ki hız sabitleme sistemini açabiliyoruz. Hız sabitleme sistemimiz güzel özelliklere sahip. Ne gibi? Adaptif hız sabitleme sistemimiz var. Dur, kalk özellikle. Şu anda hız sabitleme sistemimiz açık. Sağ tarafa doğru gelelim. Öndeki aracı yakın takip et diyor. Şuradan basarak yakın, uzak ya da daha orta mesafeyi ayarlayabiliyorum. Şeritleri okuduğunda direksiyon desteği de size sağlıyor. Sadece elinizi direksiyonun üzerine koymanız yeterli. Kendisi viraj varsa küçük virajları rahatlıkla alacaktır. Bazen arada destek olmanız
gerekebilir. Hız sabitlemeyi arttırdığımızda hemen görsel olarak burada ekrandan da görebiliyorum. Aynı zamanda adaptif hız sabitlemeden de görebiliyorum. Bakın şu anda 150'ye ayarladım. Çok fazla acele etmeden, motoru bağırtmadan hızlanıyor. Bu arada uyarılar geliyor çünkü tabela okuma sistemimiz var ve hız sınırımız burada 90'mış. 90 olduğunu bize söyledi. Öndeki araca yaklaşıyoruz. Hız sabitlememiz. Evet, sistem yapması gerekeni yaptı. Güzel bir şekilde yavaşladı. Şeridi şu anda bakıyorum. Henüz okudu mu? Evet, şeridi de okumuş. Gözlüğümü çıkarttım çünkü head-up display'i tam olarak görmek için polarize bir gözlük kullanmamanız gerekiyor. Sol tarafa geçelim. Önümüzü biraz daha açalım. Evet. Yine hızlanmaya başladı. Hızımızı 100'e ayarlayalım. 110'a ayarlayalım. Head-up display'de ayarlamış olduğum hızı, takip mesafesi yakın mı kısa mı onu görüyorum. Hız tabelamı görebiliyorum ve şeridi okuduğunda şerit takip sistemini burada görüyorum. Bu sistemi açmak için de direksiyonun üzerindeki bu mavi tuşa basmak gerekiyor. Şimdi şeritten çıkalım ve sinyal vermeyelim. Sağ tarafa geldim. Evet, direksiyonda beni uyardı ve titreşim olarak hissettirdi. Sol tarafta sürekli çizgi var. Bakalım oraya geldiğimizde farklı bir şey yapacak mı? Yaklaştım. Evet, fren yaptı. Bu Nissan'da görmüş olduğum güzel bir özellik. Sol tarafta sürekli çizgi olduğu için orada fren yapıyor ama kesik çizgi olduğunda sadece direksiyondan beni uyarıyor. Bu özelliğini sevdim. CVT şanzımandan da biraz bahsedelim. Kaç kademeli diye sormayın. Sonsuz dişli var biliyorsunuz. Fakat şöyle sol taraftaki kulakçıklar ile vites küçültüp sağ taraftaki kulakçıklarla da vites arttırabilirim. Bastım. Evet. Motorun sesi çok fazla gelmiyor. Sonuna kadar da basmadım bu arada. Hızlanıyor. Devirle ilgili evet, vites değiştirme efekti yapıyor. Gayet güzel. Spor moda aldığımda hemen motor devrini daha üst devirlere taşıdı ve gaz tepkilerim artık daha hızlı. Evet, direksiyon daha sert ama çok böyle spor bir ruh yok. Sonuçta bu bir aile aracı. Daha konforlu bir direksiyon var. Mesela Nissan Juke'un direksiyonu daha sert olmuştu. Bunda daha aile babası olduğunuzu hissettiriyor. Evet. Evet, daha yumuşak. Evet. Burada hani ailece kullanacağınızı hissettiriyor araç direkt. Evet. Boyut olsun, kullanış ve sürüş esnasında bu araç tamamen aile aracıyım diyor. Evet, ambiyans aydınlatmamız var. Tabii ki. Burada tek renk seçenekli şu anda. Bu kapı üzerinde, göğsün hemen altında. Buralarda bir ambiyans aydınlatmamız var. Gece sürüşlerinde tabii ki daha güzel bir ortam sunuyor size. Şimdi bizim gece sürüş imkanımız olmayacak ama siz bu aracı gece kullandınız mı? Tabii ki kullandım. Adaptif farlarımız çok yardımcı oluyor size. Uzunları kendisi ayarlıyor, kısaları da kendi ayarlıyor. Eğer karşıdan bir araç geliyorsa orayı kör nokta olarak getiriyor. Sağ tarafınız daha aydınlık bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz bu araçta. Onun dışında iç ambiyanslar tabii ki daha iyi hissettiriyor size gece sürüşlerinde. Tabii. Gayet konforlu. Geceliğinde yine aynı şekilde görüşünüz net. Head-up display yine gece sürüşlerinde size yardımcı oluyor. Klima sistemi de gayet güzel çalışıyor. Direksiyon ısıtmamız da var. Özellikle havalar soğudu. Ben arıyorum açıkçası bu donanımı kendi aracımda. Tabii şöyle 4 koltukta da ısıtma sağlıyorsunuz bu araçta. Evet, o da güzel. Arka tarafta da istediği şekilde ayarlayabiliyor yolcular. Şiddetini, ön yolcu, arka yolcu. Tabii ki. Burada hemen düğmelerimiz var. Onları bu ön taraf için, evet, arka tarafta arka da taraf bağımsız. İklimlendirmenin altında hemen. Evet. Klima konusunda da aynı şekilde arka tarafı da iklimlendirmesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Arka tarafın sıcaklığını buradan ayarlayabiliyor muyuz? Evet, ayarlayabiliyoruz. Şu anda çok mesela güzel. en düşük derecede. Burada 16 derece. Sizin Çok sol güzel. tarafı. Buradan istersek 17 dereceye ayarladım mesela arka tarafı. Gayet güzel. Evet, sol tarafta bir araç vardı, kör nokta uyarı sistemi. Hemen güzel çalıştı. Sesli ve görsel ikaz verdi. Hem ayna üzerinde uyardı, hem burada ekranda uyardı. Aynı zamanda head-up display'de uyardım, onu göremedim ama head-up Uyarıyor. display'de
uyarıyor sanırım. Hepsini yakalayamadım bir anda Tabii. açıkçası. Şeritlerden taşarsanız head-up display'de de görüyorsunuz. Turuncu Evet. bir şekilde yanıyor. Evet. O aracı şeritten çıktığınızı uyarıyor head-up display'de. Qashqai'deki head-up display sisteminin birebir aynısı var. Aynısı. Gördüğüm kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. İç yapı, tasarım olarak da aslında birbirleriyle benzer yönleri var. Evet. X-Trail tabii ki segment olarak büyük olduğu için biraz daha farklılaşıyor. Evet. Nissan Qashqai'de cam tavan açılıyor muydu? Cam tavanımız açılmıyordu. Maalesef. Sadece O zaman perdemiz elektrikli. Burada sunroof modelimiz var. Nissan Qashqai'nin camının açılmadığını söyleyen arkadaşlar o zaman X-Ray ile geçsinler. Arada çok büyük de bir fiyat farkı yok. Yani evet. Yani mantıklı bir seçenek olabilir. D segmenti boyutlarıyla da daha büyük bir araç olmuş olabilir diyelim. Tabii ki Nissan Qashqai'de keşke camını açsaydı. Yani, onu da söyleyelim yani. Şöyle, o da hani SUV'nin bir öncüsü o araç. Tabii. Kesinlikle. Geldiği, çok güzel. Türkiye'ye geldiğinden beri hala cam tavanla geliyor. Açılabilir panoramik sunroof'la gelmiyor. Japonların böyle takıntıları var. Evet. Geleneğini bozmuyor yani. Geleneğini bozmuyor. Evet, böyle şeyleri var. Ne yazık ki mi diyeyim bilmiyorum ama bir Japon araç kullanıcısı olarak bunu ben de yaşıyorum. Şimdi ölçümlememizi yapalım. Ses yalıtım olarak değerlendirelim aracı. 90 2500 devir 57 desibel. 100 2600 devir 58 desibel. 110 2800 devir 61 desibel. 120 2800 devir 62 desibel, gayet iyi. İdeal. Şimdi sabah mesela Juke'u test ettik. Juke'daki ses seviyesiyle kıyasladığımızda tabii ki D segmenti olduğunu burada gösterdi araç. Farkı burada belli yani. Evet. Asfalttaki bu bozukluklardan geçerken araç böyle o yunuslama hareketini yaparak geçiyor. Evet, fren yapıyorum ve aynı zamanda bakın soldan kulakçığı çekerek tak 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 motor yardımında arıyorum. Seviyorum bu tarz kullanımları. Vitesi bu arada geriye 2 defa çektiğinizde S konumuna geçiyor. Böylelikle direksiyondaki bu kulakçıklar vasıtasıyla daha fazla, daha uzun süreli diyelim daha doğrusu, sürekli vitese hakim olabiliyorsunuz. Şimdi çıkış yapalım. Evet, 2'ye aldım. Mesela şu an ikinci viteste vites değiştir diyor. Evet, 3'e artık kendisi attı. Baktı ki ben değiştirmiyorum. Ama vites sesi, motor sesi 3 silindir tatlı çok ses. güzel. Tam gaz basmıyorum bu arada. Çok güzel. Motor sesini beğendim. Şöyle bir de düşürürken çatapata atıyormuş. Gayet güzel. Çatara patara eklenebilir tabii ki. Tercih meselesi. Onu Nissan Z350'de yapmak lazım. Tabii. Tekrar ben Drive modunu aldım. Standartta kalsın sürüş modumuz. Hatta şuradan yakıt verimizi de resetleyelim. Adaptif hız sabitlemeyi şu an açtım. Önümde kırmızı ışık. Bakalım araç duracak mı? Yaklaştık. Kendisi frene yap dedi. Yapmıyorum. Yapmadım. Kendisi durdu. Durdu. Evet, biraz korktuk mu? Biraz korkutuyor tabii. Çünkü ben çok hızlı geldim. Onu test etmek istedim açıkçası. Araçta test aracı. Vurursak vuralım değil tabii. Ayağım böyle pedalın üzerinde bekliyordu açıkçası ama gayet güzel durdu. Siz de hazır beklediniz. Evet, ben de hazır bekledim. Gayet güzel. Sistemler iyi çalışıyor. Yine hız sabitlemede devam edelim. İlerideki kırmızı ışıklara da bakın yine durursak orada da aracın nasıl durup kalktığını sizlere göstermiş oluruz. Bazen kırmızı ışığa böyle yakalanmak istersiniz. Evet. Evet, kırmızı ışık yine yanıyor. Araçlar yavaşladı. Evet, biz de yavaşladık. Tamamen aracı durdurup kaldırıyor arkadaşlar. Araç hızlandı. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Önümdeki ekrandan bu arada bahsedeyim. Güzel menüler var. Mesela şu anda pusulayı görüyorum. Yakıt ortalamasını gösteriyor. En son 9.2'ymiş. Tabii test aracı olduğu için biraz yüksek olması normal. Biz bunu sıfırlayalım. Şu an anlık tüketimi burada görebiliyoruz. Yan tarafa geçtiğimiz zaman yine lastik basınçlarını görebiliyoruz. Bu da sevdiğimiz bir özellik. Start stop ne kadar tasarruf sağlamış onu gösteriyor. Yakıtla ilgili bilgiler burada. Pusulamız
Gayet güzel. Aynı zamanda o ekrana yine navigasyon geliyor. Navigasyon ekranını da buraya taşıyabiliyoruz. O da çok hoş. Onu buradan açtığımızda tabii bilgi gelecektir. İsterseniz bir Isparta'ya yol tarifi alın. Aracın kendi navigasyonunu açtığımızda navigasyon ekranı hem burada büyük ekranda karşımıza çıkıyor hem de önümüzde görebiliyoruz. Aynı zamanda head-up display'e de şu anda ben 6.4 kilometre düz gideceğimi mesela görüyorum. Gayet güzel tüm bilgiler elimin altında, gözümün önünde diyebilirim. Başka ne gibi özelliklerimiz var? Multimedya'da gece sürüşlerine özel bir mod var. Burada ekran parlaklığı bizim gözümüze almasın diye karartıyor direkt kendini. Evet. Dilerseniz bunu gündüz sürüşlerinde de normal tekrar kullanabilirler. Ya da normale alabilirler. Gayet Parlaklığını da arttırıp azaltabilirler multimedyanın. Kadranlarımızı değiştirebiliriz. Şöyle göstereyim. Diğer kadrana geçtiğimizde bu şekilde bir ekran geliyor. Biraz daha büyüyor bu arada navigasyon ekranı. Farklı modlarımız bu şekilde var. Şu diğer ekran benim daha çok hoşuma gitmişti. Yine hangi istikamete gittiğimi görüyorum burada. 5.2 kilometre düz gitmem gerektiğini görebiliyorum. Gayet güzel. Onun dışında e-Power'larda enerji akışını da görebiliyorduk. Evet, e-Power olmuş olsaydı ya da e-Force e-Force daha diyelim. doğrusu. Evet. Onu da o şekilde adlandırmışlar. Ön cam rezistansı böyle çok dikkat etmediğiniz müddetçe, oraya odaklanmadığınız müddetçe canınızı sıkacak böyle bir pozisyonu yok. Onu da ekleyeyim. Gayet güzel. Şöyle bir sağ sol yapalım. Evet. Biraz daha konfor odaklı bir yapıya sahip bu araç. Gövde salınımını bunda biraz daha görüyoruz. Arkada bağımsız süspansiyonların olması güzel. Özellikle tek taraflı çukur geçişlerinde aracın tamamı değil de sadece bir bölümü etkilenmiş oluyor. Konfor açısından baktığınızda gayet keyifli oluyor o zaman, evet. Bağımsız süspansiyonla beraber. Yol tutuşa da bir etkisi var tabii ki bunun. Tabii ki yol tutuşuna da mutlaka etkisi oluyor. Özellikle viraja girdiğiniz mesela bir tekerlek kötü bir yerden geçiyor, bozuk bir yerden geçiyor. Diğer tekerleği etkilemediği için daha iyi bir yol tutuşu da elde etmiş oluyor aynı zamanda. Tabii ki. Bizim yollarımızda çok başımıza gelen işlerden biri bu ne yazık ki. Araç genel itibariyle konforlu kullanımı size yansıtıyor. O şekilde söyleyeyim. Ses yalıtımı anlamında da ben aracı beğendim. Yani performansta genelde müşterilerimizin kafasına takılan 1.5 motor bu araca yetecek mi? 3 silindir olması birazcık tedirginlik yaratıyor müşterilerde. Ama buraya baktığınızda, sürdüğünüzde bu aracı hani bu soru işaretlerini kafanızdan alıyor. Evet, mesela bayır çıkıyoruz. Hafif de olsa 100 ile başlamıştım gaza basmaya. Tam gaz değilim. Böyle yarım gaz civarındayım. 113, 114 hızlanmaya devam ediyor. 115 oldu. Motorda herhangi bir bağırma yok. Sadece 3000 devirde. CVT şanzıman olduğu için pürüzsüz bir geçiş var. Yani anca bastığınızda bağırıyor. Onda da inanın motor sesi, yani motor daha uzaktaymış gibi değil mi? Hani böyle evet. Çok böyle yakında değil. İzolasyonu güzel yapılmış. Motorun izolasyonunu beğendim. Eleştiri olarak söyleyeyim. Belki bu araca bir makyaj operasyonu da yaklaşmış olabilir. Halojen farlar kullanılmış stoplarda. Evet. Onun haricinde benim arkada böyle gördüğüm bir eksiklik de olmadı araçta. Belki bir makyaj operasyonu yaklaşmıştır. Yani şöyle 2025'te biz e-Power'ları bekliyoruz. Bunlar gelirse eğer, bunlarda gelişme olacak. Biz de onları bekliyoruz şu anda. Ki talep var bunlar içinde. Evet. Hız sabitlemem açık. Direksiyon yardımım da açık şu anda. Direksiyonu bıraktım. Devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir sürüş sergileyecek. Sadece elimi şuraya koydum. İkaz gelmesin diye. Müdahale etmeyeceğim ben. Gayet güzel bir şekilde ortalıyor şeridi. Şöyle aynadan bakıyorum. Her iki tarafta da ortadayım. Önüme bir araç çıktı. Bak hemen onu gördü. Tuttum. Tamam, buradayım. Burada olduğumu ona hissettirdim. Evet, küçük bir viraj var. Bu virajı bakalım alabilecek mi? Evet. Güzel. Kabiliyeti gayet güzel. Eliniz yeter ki burada olsun. Ona hissettirin, yani ben buradayım deyin. Bir de
Tabii ki yoldaki çizgilerimizin iyi olması gerekiyor. Tabii. Mesela şurası çok o kadar iyi değil. Ama yine güzel okudu. Güzel döndü. Bu viraj da güzel döndü. Gayet güzel. Özellikle dur kalk özelliğinin olması çok güzel. İstanbul'da yoğun trafikte hiçbir şeye basmazsınız. İstanbul gibi büyük şehirlerde bu büyük bir kolaylık sağlıyor. Evet. 0-100. Şimdi. Gayet güzel. 10.73 saniyede 0-100 yapmışız. Düzeltilmiş zaman 10.04. 3 kişiyiz. Gayet iyi. Fabrika verisine yakınız. Yakınız. Evet. Şimdi ara hızlanmaya bir bakalım. Yine spor moddayız. 80-120 ölçümümüzü yapacağız. Bastım. Evet, güzel bir hızlanma veriyor. 6.52 saniye. Gayet iyi. Bir de fren testi. Şimdi. Çok güzel. Bu kütleyi iyi durdurdu. Fren mesafemiz biraz uzun olmuş. 43 metre. Tabii araç biraz ağır. Ama dediğim gibi 40 metrenin üzeri iyi performans değil. Tabii burada biraz yol da etkili. Lastik de etkili. Otohold özelliğimiz yine var. Bu da şehir içi sürüşlerde gayet etkili olacaktır. Biraz şimdi aracın performansını zorlayalım o zaman. Virajlarda nasılız bakalım. Bakalım. Yani bir bütün olarak geliyor. Ama tabii ki gövde olarak biraz olsun yatıyor. Çünkü zaten yukarıda bir pozisyonumuz var. Bu arada 150'ye kadar hızlandık. Gayet güzel. Gayet güzel. Yeterli. Gayet güzel. Yani hissiyat olarak da direksiyon da biraz daha iyileşti bu arada. Hemen fren. Evet. Şöyle öne doğru biraz yığılıyor. Çünkü araç D segmenti. Onu hissettiriyor size. Sürüş dinamikleri yerinde, yeterli. Bir aile aracından beklentileri karşılayacak düzeyde. Tamamen hani performans odaklı değil. Evet. Daha çok ailelere hitap ettiğini yine belirtiyor araç. Kesinlikle. Tabii biz araçtan ne beklediğimiz önemli. Tabii ki. Zaten bir performans aracı isteseymiş o. Yani bir performans aracı istesek az önce de bahsettik. Nissan Z350 alırdım. Evet, fazla yaklaştım. Uyarı geldi. Yerinde bir uyarıydı. Doğru bir uyarıydı. Elektronik güvenlik sistemleri güzel çalışıyor. Geri çıkarken de bu arada arkanızdan bir araç gelirse yine sizi uyarıyor. Gerekirse fren yaparak durduruyor. Önünüze bir yaya, bisiklet çıktığında sizi uyarıyor. Fren yapmazsanız yine kendisi fren yapıyor. Çarpışma önleyiciler tabii ki standart olarak geliyor. GSR2 standartlarından dolayı. Evet. Bunlar olması gerekiyor. Tüm araçlarda artık var ama artık buradan sonra da şu devreye giriyor. Ne kadar iyi çalışıyor. Ne kadar iyi çalıştığı önemli, evet. Çünkü bazı donanımlar bazı araçlarda gerçekten iyi çalışmıyor. Bunu görüyoruz. Ama Japonlar bu hususta bir tık daha iyi. Güvenliği önemsiyorlar. Yani evet ve yapıyorlar olan yani. Sistemler iyi çalışıyor. Evet. Yani Toyota grubunda da bunu gördüm. Olan sistemler gerçekten güzel çalışıyor. Apple CarPlay var. Takılmadan güzel çalışıyor. Ekranın hızı da gayet yerinde. Peki park freni var. Testimizi de yapalım. Bakalım Arkamız ne işe yarıyormuş park freni, ondan da biraz bahsedelim. Çektim bıraktım. İkaz geldi sadece. Küçük bir fren yaptı. Park frenini çektim. Oo harika. Durdurdu aracı. Yani gerçekten çok güzel bir şekilde aracı durdurdu arkadaşlar. Tekrar bir hızlı kalkışta yapayım istedim. Arkadaki araçlar da yanaşmasın diye. Şimdi bu özellik, evet ağzımdan açıktı. Bu bir özellik. Evet. Yani acil durdurma freni sadece park freni değil. Yanınızdaki kişi, siz fenalaştınız ya da aksi bir durum oldu. Hemen buradan el freni çekerek aracı durdurabilir.
gayet de güzel fren yaptı. Ben böyle öne doğru gittim fren pedalına basmadığım için. Şimdi burada ekranları karıştırırken güzel bir şey gördüm. Turbo basıncını da gösteriyor ve gücü de gösteriyor. Şimdi gaza bastım. Güç arttı. Turbo basıncını da orada piyasaya olarak gösteriyor. Biraz çektim. Bastım. Gayet güzel. Yani bir aile aracından açıkçası turbo basıncını göstermesini beklemiyordum. Ben orada piyasayı görünce Allah Allah bu ne dedim. Sonradan aldım. Termodinamik verileri de görebiliyorsunuz yani. Şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. CVT şanzıman olmasına rağmen vites geçişleri o 0-100 yaparken tak 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 gidiyor böyle. Hani hissediş olarak özellikle kulağımızda gelen hissiyat. Bir CVT şanzıman gibi değil. Evet. Ama tabii ki bir DSG şanzıman gibi de tak 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 geçmiyor. Onu da hani söylemiş olalım. Konfor odaklı. X-Tronic denilen bir şanzıman aslında. Evet. Baktığınızda geçiş efekti veriyor size sadece. Evet. CVT şanzımanda normalde bir geçiş yok. Tabii sürekli değişken şanzıman. Kayışlı bir şanzıman. Sonsuz bir orana sahip aslında. Hı hı. Ama burada bir X-Tronic dediğimiz 7 ileri çift kavrama şanzıman gibi davranabiliyor bu şanzımanda. Hı hı. Baktığınızda sanki vites geçiriyormuş gibi sport modda da daha agresif bir şekilde devir çeviriyor. Hı hı. Yani baktığınızda bir geçiş efekti var. Var. O da Renault-Nissan ortaklığında gelişen bir CVT şanzıman türü diyebiliriz. Evet. Japonlar seviyor zaten CVT şanzımanı. Tabii Renault ile de ortaklaşa bir geliştirme oldu. Bir de adaptif hız sabitleme. Bakalım acaba fren yapma özelliği var mı? Onu da bir görelim. Kendisi fren yapacak mı? 150'den düşürüyorum. 80'e kadar düşürdüm. 60'a, 50'ye. Evet. Fren yaparak fark ettiğiniz sizde. Frenleyerek Evet. yavaş yavaş hızlı Yavaş hızla yavaş. çekiyor sizi. Evet. İstediğimi ayarlamış olduğum hıza geliyor. Gayet güzel. Şimdi yakıt ekonomisinden biraz bahsedelim. Toplamda 58 kilometre yol yapmışız. 9 litre yaktık. Çekimler esnasında klimamız da çıktı. Bunu da ekleyelim. Birkaç defa performanslı kullandık. 0-100 yaptık. Tabii ki test sürüş 9 aracı olduğu için litre. sıkıştırdık. Evet. 9 litre bence iyi bir değer. Bu cüsseyi düşündüğümüzde yani 10 litrelerin üzerine çıkmadı. Yine ben frene basmayacağım. Kendisi dursun. Şehir içinde bu araç muhtemelen 8,5 litre civarında yakacaktır. Ortalama şehir içinde yine bir 9 litreleri de görebiliriz. Tabii. Dur kalklı trafiklerde. Dur kalklı trafiğe daha fazladır. İstanbul'da 10 litre görürsünüz. Görürüz. Evet. Görürsünüz yani İstanbul'da 10 litreyi görürsünüz. Şehir dışında 6 litrenin altına inmez. Evet. Çünkü cüsse büyük, ağırlık var. Bu değerlerin altına ineceğini düşünmüyorum. Ben aracı genel olarak beğendim. İçeride keşke şu da olsaydı dediğim bir şey var. Ya kol dayamanın ya da torpido gözünün içinde bir soğutma olsa güzel olurdu. Bu arada torpido gözünü de çekmedim. Onu da ara çekimini alırım. Onun haricinde gerçekten araçtan memnun kaldım. Tercih eder miyim? Evet. Tercih edip alabileceğim bir araç. Özellikle güvenlik donanımlarıyla beni cezbetti diyebilirim. Birkaç defa sağ tarafa yolun sağına çıktık. Hemen ikaz veriyor, fren yapıyor. Aman ha ne yapıyorsun diyor. Önümüzdeki araç hızlandı. Daha doğrusu hareket etti. Bastım çektim sadece ve gidiyoruz. Biraz yavaş hızlanmaya Tabii sağlıyor. önümüz çünkü Çok dolu önümüz. dolu önümüz. Emniyetli bir şekilde mesafeyi de ayarlayarak şöyle hemen sol şeride geçeceğiz. Hızlanırken de çok fazla böyle telaş etmiyor. Ekonomik oluyor ki biz şu anda zaten Eco moddayız. Eco modun da gereklerini yapıyor. Evet. Normal modda biraz daha hızlı hızlanıyor bu arada. Eco modda daha yavaş hızlandı. Bakın standartı aldım daha hızlandı. Muhtemelen spor modda bu cruise kontrolün tepkileri de farklı oluyor. Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Bunun dışında süspansiyonlara gelirsek de hani siz test ettiniz tabii ki. Sizin düşünceleriniz nedir? Yani süspansiyon konfor odaklı. Yani daha fazla konfor odaklı, izole, ses yalıtımı güzel yapılmış. Herhangi bir böyle işte pat küt çat çut ses gelmiyor. Ben biraz daha tabii sürüş karakteristiği olarak sert olmasını seviyorum. Ama bu bir aile aracı. Aile aracının gereğini yapmış Nissan burada. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de görüşlerinizi alalım. Şöyle dediğim gibi yine söylüyorum. Bu araç direkt yani performans odaklı olmadığını, konfor Evet. odaklı, yani aile kullanımına odaklı. Onun dışında Güvenlik odaklı olduğu. güvenlik odaklı.
sizi korkutmayacak derecede viraj alabilen. Evet. Çünkü baktığınızda virajlarda bu denli konforlu araç yatar. Evet. Ama bu araçta o kadar büyük bir salınma yok. Virajı da kendisi aldı bu arada. Ben sadece tutuyorum. Adaptif cruise kontrol ve yarı otonom sürüş yapabiliyorsunuz zaten. Evet. Uzun yollarda ailelerin can dostu olacaktır. Kesinlikle, kesinlikle. Hani aile kullanabileceğiniz bir araç. Günün sonunda 9 litrenin de altına düştü. 8.9 litre, 62.7 kilometre yol yaptık. Beğendiğim, zevk aldığım güzel bir araç oldu. Katkılarından dolayı Denizli, Nissan Yavuzlar'a ve Eren Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir deneyim oldu. Ağzınıza sağlık. Sizlerin de. Rica ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.